Sonunda hedeflediğiniz dili öğrenmeye karar verdiniz. Cüzdanınızdaki parayı kontrol ediyorsunuz ve "Tamam, sanırım param yeter." diye kendi kendinize konuşuyorsunuz. İlk olarak arkadaşınızın tavsiye ettiği dil kurslarını araştırıyorsunuz. Ama onun beğendiği bir kurs size göre olmayabilir. Sonuçta onun çalışma saati daha esnek ve bütçesi daha fazladır. Diğer taraftan size uyum sağlayabilecek bir başka çözüm olan özel dersleri araştırıyorsunuz. Ama seçenekler o kadar çok ki nereden başlayacağınızı ve kime güveneceğinizi bilmiyorsunuz. Neden İngilizce konuşamıyorum dersimizin 3. dil öğrenme efsanesinde dil kursları mı yoksa özel dersler mi daha etkili konusu üzerinde konuşacağız. Dil öğrenmek istiyorsunuz ama herkesin söylediği şeyler kafanızı karıştırıyorsa ve bu sebeple bir türlü karar veremiyorsanız bırakın size yol göstereyim. Bu dersimizde yurt içinde gidilen dil kursları ve alınan özel dersler arasında ne gibi farklar olduğunu konuşacağım. Her iki seçeneğin de artıları ve eksileri var. Bir kere seçtiğiniz dil öğrenme yöntemini iptal etmeniz hem para kaybı hem de zaman kaybı yaratacağından birazdan anlatacaklarımı çok iyi dinleyin. Ben hem dil kurslarında çalıştım hem de halen özel ders veriyorum. Bu yüzden anlattıklarım bizzat kendi deneyimlerimle orantılıdır ve uydurmasyon değildir. Dersimize başlamadan önce lütfen videonun Türkçe veya İngilizce altyazını açmayı unutmayın. Hem yabancı öğrencilerimin hem de Türk öğrencilerimin dediklerini tam anlamıyla anlamalarını ve hiçbir sözümü kaçırmamalarını istiyorum. Daha önce de söylediğim gibi Türk öğrencilerim İngilizce altyazıları açtığı takdirde bu dersi onlar güzel bir İngilizce çeviri dersi olarak da kullanabilirler. Bu derste anlattığım her şeyi yazılı bir PDF olarak indirmek isterseniz lütfen video açıklamasındaki linki ziyaret ediniz. Sitemize ücretsiz olarak üye olup giriş yaptığınız takdirde bu veya diğer tüm derslerin PDF dosyalarını indirebilirsiniz. Evet, ders zili çaldı. Haydi dersimize başlayalım. İngilizce öğrenmeye ilk başladığımızda hangi öğrenme yönteminin kendimize uygun olduğunu bilmeyiz. Günümüzde İngilizce öğrenmek için o kadar çok seçenek var ki insanın kafasının karışması oldukça normal bir şey. Herkes en iyi İngilizce nasıl öğrenilir merak ediyor. Ben tüm ana öğrenme yöntemlerini 3 ayrı kategori altında işleyeceğim. Bunlar dil kursları, özel ders ve uzaktan eğitim olacak. Her yöntemin artısı ve eksisi vardır. Birazdan hepsinin üzerine konuşacağım. Uzaktan eğitimle İngilizce öğrenmeyi bonus dersimiz olan dil kursları hakkında acı gerçek dersimizde daha detaylı anlatacağım. Eğer büyük bir şirkette çalışıyorsanız tahminimce büyük bir çoğunluğunuzun 9-6 arası bir mesai saati vardır. Özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde yaşıyorsanız mesaiye yetişmek için sabahın 6'sına kalkmanız gerekebilir. Yolculuğunuz muhtemelen 1,5-2 saat sürüyordur. Yorucu bir mesaiden sonra saat 6'da işten çıktığınızı varsayalım. Şanslıysanız saat 8 gibi evde oluyorsunuz. Şimdi haftanın 5 veya 6 günü böyle bir çalışma programına sahipseniz İngilizce öğrenmek için bir o kadar da zamanınız az olacak ve enerjiniz de az olacaktır. Aranızda azimli olan arkadaşlar iş çıkışı itibariyle haftanın 2 veya 3 günü bir İngilizce dil kursuna gidebilir. Şu an piyasada onlarca farklı İngilizce dil okulları var. Ben size hangilerinin daha iyi olduğunu hakkında bir yorum yapmak istemiyorum çünkü zaten hepsini bilmiyorum. Ama dil kurslarının en büyük avantajı fiyat olarak biraz daha uygun olmalarıdır. Dil kurslarında her şeyi oradaki görevliler sizin için ayarlıyor. Hangi seviyede olduğunuzu ve nasıl bir eğitim almanız gerektiğini söylüyorlar. Ücretinizi ödedikten sonra tek yapmanız gereken belirlenen ders saatlerinde kurs yerinde fiziksel olarak bulunmanızdır. Bazı insanlar İngilizceyi sınıf ortamında daha iyi öğrenirler. Biz öğretmenler bu tür insanlara sosyal öğreniciler diyoruz. İyi eğitim veren bazı yabancı dil merkezleri sınıf ortamında sosyal eğitimi çok iyi kullanıyor ve öğrencilerin bolca sosyalleşerek
konuşma pratiği yapmasına izin veriyor. Ama birçok dil kursunda maalesef öğretmen merkezi bir eğitim uygulanıyor. Öğretmen ders boyunca sizi gereğinden fazla yönlendiriyor ve sizin kendi hayal gücünüzü kullanmanızı engelliyor. Mesela dersin başından sonuna kadar bir dil bilgisi konusu anlatılıyor ve dersin son 10 dakikasında kitapta bulunan alıştırmaları yapıyorsunuz. Bu oldukça mekanik bir İngilizce öğrenme yöntemidir ve doğal değildir. Sınıf ortamında İngilizce öğrenmenin bir başka dezavantajı ise rekabet ortamının çok yüksek olmasıdır. Bazı öğrenciler için bu bir avantaj olabilir ama derdi sadece İngilizce konuşabilmek olan bazı öğrenciler ise bu tür ortamlarda rencide edilmiş hissedebilir ve başarısız olduklarını hissettiklerinde ders ortamına ilgileri kalmaz. Birlikte özel ders yaptığım birçok öğrencim bu tür kurumlarda B2 yani orta seviye İngilizce derslerini tamamladığını söyler. Ama iş konuşmaya geldiğinde henüz temel seviyede olduklarını ve doğru dürüst İngilizce cümle bile oluşturamadıklarını gördüm. Kısacası eğer İngilizce derslerine ayırabileceğiniz bütçeniz kısıtlıysa ama zamanınız da esnekse, kurs merkezinin sizi yönlendirmesini istiyorsanız, sosyal bir öğrenici iseniz ve rekabet ortamını seviyorsanız, dil kurslarında İngilizce öğrenmek size göre olabilir. Sırada İngilizce özel derslerin avantajlarını ve dezavantajlarını inceleyelim. Son zamanlarda piyasada İngilizce öğretmeni sayısı neredeyse katlanmış durumda. Artık her ülkede ana dili İngilizce olan öğretmenler bulabilirsiniz. Bu piyasanın belli bir standardı olmadığı için gerçekten işinin ehli öğretmenlere de karşılaşabilirsiniz. Sizi kandırabilecek insanlarla da. Lütfen özel ders alacağınız öğretmenin referansları olup olmadığı ve ne tür yorumlar aldığını detaylı bir şekilde araştırınız. İngilizce özel dersler fiyat olarak en pahalı İngilizce eğitim seçeneğidir. Eğer gerçekten kalifiye bir öğretmenden ders almak istiyorsanız kesenin ağzını biraz açmanız gerekebilir. Özel derslerin ilk olarak en büyük avantajlarından başlamak istiyorum. Dil kurslarında dersleriniz her zaman sabit gün ve saatlerde başlamak zorundadır. Maalesef başka bir seçeneğiniz yok. Özel derslerde çok daha fazla esneklik vardır. Öğretmenin programı el verdiği sürece ders saatleriniz daha esnektir ve size uygun gün ve saatte ders alabilirsiniz. Bazı öğretmenler dersleri kafelerde yapmayı tercih ederken diğerleri evinize kadar gelebilir. Özellikle her gün 9 saat çalışan bir insan için bu çok güzel bir şeydir. Özel ders İngilizce öğretmenleri derse başlamadan önce ilk başta sizin seviyenizi sözel olarak veya farklı bazı testlerle ölçer ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda bir eğitim programı hazırlar. Hiçbir dil kursunda böyle bir şeyle karşılaşmazsınız. Birçok dil kursu hazır bir müfredatı takip eder ve size özel bir eğitim programı yapmaz. Bence özel dersin en önemli avantajı her şeyin size ihtiyacınız doğrultusunda hazırlanması ve gerektiğinde programın hemen değiştirilmesidir. Durum böyle olunca eğer sırf İngilizce konuşma yeteneğinizi geliştirmek istiyorsanız dersler bu doğrultuda yapılır. Bir İngilizce yeterlilik sınavına hazırlanacaksanız da programınız sizin eksiğiniz neyse ona göre hazırlanır. Özel derslerin başka bir avantajı ise öğretmeninizle istediğiniz zaman iletişim halinde bulunabilmenizdir. Ders dışında aklınızda bir sorunuz olursa öğretmeniniz bir telefon uzaklığındadır. Öğretmenler bunun için sizden ek bir ücret talep etmezler. Bu yüzden bir sorunuz olduğunda mutlaka öğretmeninize sormayı unutmayın. Elbette uyku saatlerinde değil de gün içerisinde onları arayın, olur mu? İngilizce özel dersler hem fiziksel olarak hem de sanal ortamda yani Skype ile yapılabilir. Skype ile yapmanın en büyük avantajı ise evinizin rahatlığında çayınızı ve kahvenizi içerken ders alabilir olmanızdır. Bay İngilizce olarak ben de 10 yılı geçkin İngilizce öğretmenlik deneyimimle birlikte yakın zamanda Skype üzerinden İngilizce dersler vermeye başladım ve birçok mutlu öğrencim oldu. Eğer siz de Skype üzerinden İngilizce özel ders almak isterseniz bununla ilgili ayrı bir video hazırladım. Nasıl rezervasyon yapacağınızı ve diğer tüm sorularınızı orada açıklıyorum. Video açıklamasında linki görebilirsiniz.
Peki özel derslerin maliyeti haricinde bir dezavantajı yok mu? Elbette var. Özel dersler grup derslerinden veya daha sonra anlatacağım uzaktan eğitim derslerinden çok daha yorucudur. Bunun sebebi ise ders sırasında her zaman %100 performansla çalışmanız gerektiğidir. Derste sizden ve öğretmenden başkası yok. Bu sebepten ötürü tüm ilgi sizin üzerinizde. Özel derslerle çok daha hızlı ilerlemenizin en büyük sebebi ise budur. Ama 2 saatlik bir özel ders 4 saatlik bir grup dersinden çok daha yorucudur. Eğer sınıf ortamlarını seviyorsanız grup dersleri almanız sürece bu ortamdan mahrum olacaksınız. Bu bazı insanlar için iyi, bazıları için ise kötü olabilir. Öğrenme yönteminiz ne olursa olsun işin büyük bir kısmının sizde bittiğini sakın unutmayın. Dersiniz bittikten sonra öğrendiklerinizi tekrar etmiyorsanız ve dışarı çıkıp İngilizce konuşacağınız insanlarla birlikte olmuyorsanız dünyanın en iyi İngilizce kursuna gidin veya öğretmeninden ders alın, sonuç yine aynı olacaktır. Daha önceden bahsettiklerimi unutmayın. Bir dil en iyi yaşanarak öğrenir. Sadece kitaptan dil bilgisi soruları çözerek İngilizce konuşamazsınız. Umarım bu anlattıklarımdan sonra size uygun öğrenme yöntemini bulmuşsunuzdur. Aklınızda bir soru olduğu takdirde benimle iletişime geçmekten lütfen çekinmeyin. Video açıklamasında iletişim linklerini paylaştım. Bu dersimizin de sonuna geldik. Umarım bu derste verdiğim tavsiyeler sizin doğru dil öğrenme yöntemi seçmenizi sağlar. İzlediğiniz bu dersi beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı unutmayın. Sol tarafımda gördüğünüz sosyal medya sitelerini kullanıyorsanız Bay İngilizce'yi oradan da takip etmeyi unutmayın. Bu video dersi Bay İngilizce'nin YouTube ve Facebook kanalından da izleyebilirsiniz. En iyi izleme deneyimi için ise elbette Bay İngilizce'nin internet sayfasından izlemenizi tavsiye ederim. Unutmadan lütfen bu dersi ihtiyacı olabilecek arkadaşlarınızla, meslektaşlarınızla ve yakınlarınızla da paylaşın. Bu tavsiye odaklı dersimizin de küçük bir hatırlatma odaklı testi var. Sadece birkaç dakikanızı alacak bu ödevinizi yaparsanız çok sevinirim. Video açıklamasındaki linke tıklayıp ders sayfasının en aşağısına bakarsanız ödevlerin linkini görebilirsiniz. Son olarak eğer bu veya diğer derslerimiz hakkında konuşmak, fikirlerinizi paylaşmak ve sorularınızı sormak isterseniz Bay İngilizce'nin forumlarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizde ücretsiz bir hesap oluşturarak hemen tartışmalara katılabilirsiniz. Dersimize katıldığınız için tekrardan teşekkür ediyorum. Bay İngilizce'den özel ders almayı düşünürseniz video açıklamasındaki Bay İngilizce ile özel ders linkine tıklayıp daha detaylı bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki dersimize kadar kendinize iyi bakın. Sonra görüşürüz.